Bu hafta Antik Mısır'ın en muhteşem hazinelerinden bazılarını görmek için sizleri bir Antik Mısır yolculuğuna çıkarıyorum. Hadi hazırsanız başlayalım. İlk olarak Kahire'ye gidiyoruz. 3. Ramses çok sayıda düşmanı olan bir adamdı. Mısır'ı savunmak için Orta Doğu'dan gelen işgalci ordularla savaşmak zorunda kaldı. Ama onu bekleyen esas sorun krallığın içindeydi. Karısı Kraliçe Sophie, oğlunun tahta geçmesini istediği için kocasına karşı bir suikast planı yaptı. Tüm bunları nereden mi biliyoruz? Çünkü hepsi şu anda Torino'da bulunan bu papirüsün üzerine kaydedilmiş. Harem komplosu olarak da bilinen bu tarihi olayda papirüste yazılanlara göre komplo başarısız olmuş. Komplocular tutuklanarak ölüm cezasına çarptırılmış. Ama gerçekte Ramses'e ne oldu? Bilim insanlarının onun bu mumyası üzerinde yaptığı incelemeler sonucu boynundaki kemiğe kadar inen bir bıçak yorosu sonucu suikast kurbanı olduğu sonucuna ulaşılmış. Şimdi de Nil Nehri'nin Akdeniz'de buluştuğu yere Nil Deltası'na gidiyoruz. Rosetta taşı Mısır hiyeroglifleriyle kaplı bir taştır. Ama onu asıl ilginç yapan içinde eski bir Yunanca çeviri gibi görülen Ptolemy kelimesinin bulunmasıydı. Buradaki zorluk eski Mısır'daki eşlerini bulmakta. Eski Mısır'da kartuş bir kimlik kartı gibidir. Orada öncelikle kişinin ismi ve bilgileri bulunur. Uzmanlar Ptolemy'nin kartuşunu nihayet buldular ve bu eski Mısır hiyerogliflerinde okuyabildikleri ilk kelime oldu. Ondan sonrası zaten çorap söküğü gibi geldi. Bu 1500 yıldır ölü olan bir dili deşifre etmenin ilk adımıydı. Yani burada Ptolemy ve Grek ismimiz var. Ve burada da eski bir Mısırlı olan Ptolemy'nin adı. Yani bu dili böyle çözmeyi başardılar. P'yi temsil eden bir kare, T yarım daire şeklinde bir şekil, bu tür bir şekil O, aslan L harfi, iki saz Y harfini temsil ediyor. İşte bu şekilde yavaş yavaş tüm alfabeyi ortaya çıkarttılar ve biz de binlerce yıllık Mısır tarihinden böylece haberdar olabildik. Bir sonraki hazinemiz Nil Nehri'nin batı kenarındaki Edfu şehrinde yer alan Antik Mısır dönemine ait tapınak, Edfu Tapınağı. Bu görkemli tapınak Mısır mitolojisindeki Şahin başlı tanrı Horus'a ithafen inşa edilmişti. Karnak Tapınağı'ndan sonraki en büyük ve günümüze kadar en iyi muhafaza edilmiş antik tapınaktır. Duvarlarda Kleopatra'nın babası Ptolemy'nin düşmanlarını cezalandırıp mahkum ettiğini gösteren resimler, yazılar mevcut. Taş duvarlara oyulmuş bu sözler ve resimler aracılığıyla tüm bina Büyük Mısır kraliçesi ve ailesinin hikayesini anlatır. Ancak Ptolemy'nin düşmanları tamamen yabancı değildi. Kendi kızı Kleopatra'nın ablası ona karşı silahlı bir isyan başlattı. Ptolemy isyanı bastırdı ve onu acımasızca ezdi. Küçük Kleopatra'yı varisi olarak bırakarak onu öldürttü. Kleopatra için bu tapınağın ideal bir aile sembolü olmadığını söyleyebilirsiniz. Ancak eski Mısır yakın aile üyelerinin nesilden nesile ölümcül bir entrika, cinayet ve ensest ilişkiler içinde olduğu ve ayrıca bunun da çok doğal olduğu bir ortamdı. Kleopatra'nın önceki 12 atasından her biri ensest bir evlilikteydi ve en az 7 tanesi çıkmaza girmişti. Şimdi de Mısır başkentinin hemen dışında meşhur Giza platosundayız. Sphinx dünyanın en işlek turizm merkezlerinin birinin hemen girişinde insanları karşılar. Giza platosu bildiğiniz gibi büyük piramitleriyle meşhur. Ama bu destansı ortamda bile Sphinx görkemiyle oradaki en cazibeli yapılardan. İnsanlar bu inanılmaz heykelin saf ölçeği ve büyüleyici ihtişamı karşısında tam anlamıyla ağızları açık kalır. Sphinx eski Mısır'da yapılan en görkemli heykeldi ve hala dünyanın herhangi bir yerindeki en büyük heykellerden biri. Ancak kaşifler Sphinx'le ilk karşılaştıklarında heykel boynuna kadar kuma gömülüydü. Uzun yıllar tek görülebilen devasa bir taş kafaydı. Kumlar temizlendiğinde 6 katlı bir binadan daha uzun bir aslan vücudunda insan kafası şeklinde bu heykel ortaya çıktı. Sphinx çok büyük bir ölçekte inşa edilmişti. Çünkü çok önemli bir görevi vardı. Hemen arkasındaki Firavun mezarı olan piramitlerin dev bir koruyucu gardiyanı olmak. Bu arada Sphinx hakkında daha önce bir video hazırlamıştım. Dilerseniz üstteki karta tıklayarak videomu izleyebilir, Sphinx hakkında daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Şimdi de Mısır'ın uzak güney sınırının ötesinde Abu Simbel'deyiz. Bu tapınak 2. Ramses tarafından inşa edilmişti. O muhtemelen tüm Mısır firavunlarının en büyüğüydü. Tam 66 yıl gibi uzun bir süre Mısır'a hükmetti. Tarihte en uzun süre tahta kalan hükümdarlardan biridir. Bu tapınak hükümdarlığının, ihtişamının bir anıtıydı. Aynı zamanda çocuk inşa etmeyi de severdi. 2. Ramses'in 1000 kız ve 1000 oğlu olduğu söylenir. Ramses, krallık çocukları olarak da bilinen bir kurum kurmuştu ve burada 110'a yakın çocuğu olduğu tahmin ediliyor.
Ramses bu tapınakla komşularına güçlü bir uyarı ve mesaj verir. Burada sorumlu olan benim, patron benim, benimle uğraşma. Tapınak duvarları düşmanlarını yenen Firavun'un vahşi görüntüleriyle kaplıdır. Bu tapınak Ramses'in taştan inşa edilmiş bir egosuydu. Daha önce Ramses ve Piramisi şehri adlı bir video hazırlamıştım. Dilerseniz yukarıdaki karta tıklayarak o videoyu izleyebilir, daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Basamaklı piramit tüm Mısır'da hayatta kalan en eski anıtlardan biridir ve dünyanın ilk piramididir. Sfenks ve ünlü Büyük Piramit'ten 150 yıl daha yaşlı ve aynı zamanda da dünyanın ilk taş binasıdır. Ama burada yer üstünde gördüğümüzün yanı sıra yer altında da gizli bir hazine yatıyor. Aşağıda tam anlamıyla bir yeraltı dünyası var. 6,5 kilometre karelik bir alanda muhtemelen binlerce mumyalanmış vücut gömülü halde. Burası Mısır'ın en eski 16 firavununun son dinlenme yeri. Aynı zamanda da kraliçeler, soylular ve sıradan Mısırlılar için 3000 yıllık bir mezarlık olan Sakkara, Mısır'ın en büyük ölü şehridir. Buraya pek çok mumya gömülmüş. Ancak arkeologlar burada sadece insanların gömülmediğini keşfetmişler. Bir toplu mezarda sayısız mumyalanmış köpek, bir diğerinde binlerce yavru kuş. Mezarlık ayrıca kedilere, timsahlara ve balıklara da ev sahipliği yapıyor. Şimdi sırada Mısır'ın en ünlü yerlerinden biri var. Nil kıyısındaki antik şehir Luxor Tapınağı. Mısır'ın en muhteşem tapınaklarından biridir ama sessiz ve ciddi bir yer hayal ediyorsanız tekrar düşünün derim. Burası bir parti eğlence merkeziydi. Bu yer bir mimari harika olmasının yanında aynı zamanda kesinlikle antik Mısır sosyal hayatının kalbi burada atardı. Aynı zamanda burada dini ayinler de yapılırdı. Tüm bu sütunlarda başı ve vücutları tıraş edilmiş rahipler görülebilir. Burası zamanında tamamen bir renk cümbüşüymüş. Avluda altın ve gümüşten oluşan yansıtıcı plakalarla güneş ışınları yansıtılarak sıra dışı ışık gösterileri eşliğinde renkli festivaller düzenlenirmiş. Bir antik Mısır Luxor partisi hayal edin. Vahşi hayvan gösterileri, sarhoş dolaşan insanlar, şarkıcılar, sihirbazlar, dansçılar, ters takla atan akrobatlar. Bu sefer büyük şehirleri geride bırakıp Luxor'dan çok da uzak olmayan Mısır'ın nadir dağlık yerlerinden birine gidiyoruz. Yani Mısır'ın meşhur Krallar Vadisi'ne. M.Ö. 1600 civarında firavunların mumyalanmış bedenleri vadinin dik kenarlarına oyulmuş mezarlara gömülmek üzere buraya getirildi. Bu kayalık arazide gizlenmiş 63 mezar var ve bunlar sadece şimdiye kadar bulunabilenler. Mısır tarihinin en ünlü firavunlarının bazıları buradadır. Ebu Simbel'in büyük inşaatçısı olan Kral Ramses de dahil. Mezar soyguncuları Mısır firavunlarının bu uzak yere gömülmeye başlanmasının temel nedeniydi. O zamana kadar firavunlar Sakkara'da gördüğümüz basamaklı piramitten başlamak üzere irili ufaklı piramitlere gömüldü. Bunlar güçlerinin ihtişamının bir göstergesiydi ama aynı zamanda da hazinenin orada gömülü olduğunu söyleyen büyük bir işaretti. Bu yapılar soyguncular için son derece cezbediciydi. İşte bu yüzden eski Mısırlılar krallarını meraklı gözlerden uzak bu vadiye gömmeye başladılar. Onları mezarlarında sonsuza kadar güvende tutacaklarını umdular. Bir sonraki hazine için Krallar Vadisi'nde kalıyoruz. Bu mezar ilk kez 1922'de İngiliz arkeolog Howard Carter tarafından açıldığında çok az kişi bedeniyle birlikte içinde yatan bir firavun mezarı görmüştü. Evet, popüler hayatın en ünlü mumyası Kral Tutankamun. Çünkü vadideki diğer mezarlardan farklı olarak bu mezar hazinelerini hırsızlardan koruyabilmişti. Ama öyle böyle hazineler değildi bunlar. Bu her biri diğerinin içine matruşka bebekleri gibi iç içe konmuş 3 muhteşem altın tabuttan biri. Dıştaki ikisi altınla kaplı ahşaptan yapılmış. Ancak içteki 100 kilo som altından yapılmıştı. Bugün tek başına bu altın 4 milyon dolar değerindedir. Bulunduğunda bu altın tabutun içinde genç Tutankamon'un mumyalanmış vücudu yatıyordu. Çok kırılgan görünüyor. Unutmayın, tüm ailede hala orijinalinde olan tek mumya o. Boş bir odada yapayalnız yatıyor. Mezar odasının içi Carter'ın harika şeyler olarak tanımladığı şeylerle doluydu. Firavunlar yüzlerce değerli kişisel eşya ile birlikte gömülürdü. Silahlar, yataklar, mücevherler, paketlenmiş yiyecekler. Hatta en sevdikleri mumyalanmış evcil hayvanlarını bile yanlarına aldılar. Öbür dünyaya yolculuğunuz için ihtiyaç duyabileceğiniz her şey hazır. Bu arada Tutankamon'la ilgili bir video daha önce hazırlamıştım. Dileyen yukarıdaki karta tıklayarak videoyu izleyebilir, daha ayrıntılı bilgi edinebilir. Antik Mısır hazinelerinin bence en ihtişamlısı için son olarak Giza platosundayız. Yerden neredeyse 150 metre yükseliyor.
Bu piramidi inşa etmek 20 yıldan fazla sürdü ve tahminen her biri 1 ila 2,5 ton ağırlığındaki bu bloklar 20 yılın her günü 2 dakikada bir yerleştirerek inşa edilmiş. Taşlar, granitler de dahil olmak üzere ülkenin güneyinden 800 kilometreden daha uzak yerlerden getirilmiş. Gize platosunun tamamı 10.000'den fazla işçinin faaliyette bulunduğu, dünyanın gördüğü en büyük şantiye alanıydı. Bu büyük piramit nihayet tamamlandığında dünyanın herhangi bir yerindeki en yüksek insan yapımıydı. Bu tam 4000 yıllık bir rekordur. Başlangıçta piramitler cilalı beyaz kireç taşıyla kaplıydı ve daha da heybetli görülüyordu. Çöl güneşinin altında ışıl ışıl parlıyordu. Bu kaplamanın çoğu yaklaşık 700 yıl önce buralardaki büyük bir deprem ve doğal dış aşındırıcılar nedeniyle döküldü. Ancak komşu piramitlerin kalan kaplamalarının kalıntılarına bakarak nasıl göründüğüne dair bir fikir edinebilirsiniz. Öyleyse bu manzarayı altın çağında görebildiğinizi bir hayal etsenize. Ne muhteşem bir manzara olurdu, değil mi? Büyük Piramit YouTube kanalımda hazırladığım ilk videolardan biriydi. İlk zamanların acemiliği olsa da dilerseniz yukarıdaki karta tıklayarak videoyu izleyebilir, daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, her zamanki gibi sağlıkla kalın.